Avrupa'daki Amerika güveni yüzlerce Avrupalı'nın öldürülmesine neden oldu. ABD Başkanı 2025'te sinirlenip müttefikleriyle bilgi akışını kesince Rusya yüzlerce Ukraynalıyı öldürdü. Uzun bir süredir Donald Trump elindeki istihbari bilgiyi Avrupalı devletler üzerinde bir sopa olarak kullanıyor. Aynı şekilde ABD'nin İngiltere gibi kadim müttefikleri CIA ile bilgi paylaşma konusunda isteksiz davranıyor. Çok sevilen ve çok nefret edilen Elon Musk bulduğu her fırsatta Avrupalı devletlerin iç işlerine burnunu sokuyor. Fakat tüm bunlara rağmen Avrupa'nın eli kolu bağlı. Çünkü özellikle istihbarat alanında sırtlarını öyle bir Amerika'ya yaslamışlar ki artık hareket edemez haldeler. Bunun için bazı girişimlerde bulunmaya başladılar. Fakat dikkat etmeleri lazım. Buluttan nem kapan Trump bu girişimleri ABD'ye tehdit olarak algılarsa başları oldukça derde girebilir. Bugün sizlere Avrupa'nın onlarca yıldır huzurla yaşadığı ABD'nin istihbarat şemsiyesinden çıkma sürecini anlatacağım. Fakat öncesinde lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. GZT 10.10 başlıyor. Bu görüntüler Ekim 2023'e ait. Videoda bahsedilen istihbarat ittifakının ismi Beşgöz İttifakı. İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği, ABD ve İngiltere'nin yeni düşmanıydı. Gizlice ama hızlıca yanlarına Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı da alarak bir ittifak oluşturdular. 5 ülke Sovyetler Birliği'nin faaliyetlerini takip etmek ve istihbari bilgiyi paylaşmak üzerinde anlaştı. Sovyetler Birliği'ne daha sonra Çin Halk Cumhuriyeti ve diğer düşmanlar eklenecekti. İstihbarat ittifakı zamanla Avrupa ülkelerinde kapsar hale geldi. Bu nedenle isimleri bazı dönemlerde 9 göz, bazı dönemlerde 14 göz olarak adlandırıldı. Çok uzun yıllar bu ittifakın neler yaptığını bilmiyorduk. Hatta kendi başbakanları bile bilmiyordu. Şöyle ki 1972'de Avustralya'da Gough Whitlam başbakan seçildi. Whitlam kamuoyunda uzay araştırmaları merkezi olarak tanıtılan Pine Gap'e girmek istedi. Fakat kendisine bağlı Savunma Bakanlığı tesisin çok gizli statüde olduğunu söyledi ve başbakana içeri girip denetleme izni vermedi. Whitlam işi değiştiğinde bambaşka bir şeyi ortaya çıkardı. Meğer uzay araştırma merkezi olarak bilinen yer CIA'nin devasa bir casusluk merkeziydi. Başka bir ülkenin başbakanı olduğu topraklarda böylesine güçlü olmasından rahatsız olarak bu duruma itiraz etti. Ama kapalı kapılar ardında CIA düğmeye basmıştı bile. Çünkü Amerikalılar Whitlam'ın çok gizli Beşgöz İttifakı'nı kamuoyuna ifşa edip çökerteceğinden korkuyordu. 1973'te olağan dışı bir şey oldu. Avustralya kağıt üzerinde hala İngiliz Milletler Topluluğu üyesi. İngiliz kraliyetin Avustralya'da dahil bu topluluğun ülkelerine atadığı genel vali unvanlı bir temsilcisi bulunuyor. İşte bu genel vali artık herkesin unuttuğu ve kullanılacağı akıllardan bile geçmeyen başbakan azletme yetkisini kullandı. Seçimle gelen bir siyasetçi sembolik bir makam gibi gözüken ama öyle olmadığı ortaya çıkan genel vali tarafından devrildi. İşte Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin bu kadar yakın ve eski bir işbirliği vardı. Beşgöz İttifakı siyasetten ve günlük gündemden ayrışan bir konumdaydı. Ta ki Donald Trump gelene kadar. Sonrasında bilinen tüm kurallar alt üst oldu. Son dönemde Avrupa ile ABD'nin istihbarat alışverişi anlaşmazlıkları Trump'ın ikinci kez başkan seçilmesine kadar geri gidiyor. Ocak 2025'te başkanlık yemini eden Trump sonrasında hızlıca çalışmaya başladı. Avrupa Birliği ile en önemli krizi Ukrayna üzerinden oldu. Beyaz Saray'da ağırladığı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi adeta fırçaladı ve gönderdi. Zelenski'yi barış istememekle suçlayan Trump, yaşanan tartışma sonrası tüm yardımları askıya aldığını duyurdu. Bu bir bakıma Ukrayna'yı Rusya'nın avucunun içine bırakmak anlamına geliyordu. Çünkü Ukrayna'nın kullandığı gelişmiş roket sistemleri büyük ölçüde ABD'nin istihbarat desteğine bağlıydı. Bilgi akışının kesilmesi Ukrayna'yı bir nevi kör haline getirdi. Bu tarihten itibaren Rusya'nın hava saldırıları oldukça etkili olmaya başladı. Time dergisinin 5 uzmandan teyit alarak yaptığı habere göre Trump'ın aldığı bu karar yüzlerce Ukraynalı'nın ölümüne neden oldu. Zelenski Trump'tan özür dilediği bir mektup yazdı ve krizi sona erdirdi. Ama bu olay bir kez daha eğer Trump'ın canı sıkılırsa tüm kuralları yerle bir edeceğinin kanıtı oldu. Tabii istihbarat desteği gibi bir konu bir kez siyasallaşınca işin arkası da geldi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun kaçırılıp ABD'ye getirilme sürecini hatırlarsınız. Maduro'nun elleri kelepçeli fotoğrafları kamuoyuna dağıtılmadan önceki aylarda ABD Venezuelalı kartellere savaş açmıştı. Uyuşturucu taciri olduğunu düşündüğü 40'tan fazla gemi ve botu vuran Amerikalılar 100'den fazla kişiyi öldürdü. Bu durum uluslararası arenada tepkiyle karşılandı. Çünkü bottaki kişilerin kimliği tahminler yürütülerek belirleniyor ve vuruluyordu. ABD hükümeti bunların hepsinin uyuşturucu taciri olduğunu söylese de aksini düşünenler de vardı. Cumhuriyetçi senatör Rand Paul,
Kişilerin kimlikleri bilinmeden yapılan saldırıların yasallığı hakkında soru işaretleri olduğunu söyledi. Çünkü öldürülenler arasında masum insanlar olabilirdi. İşte bu nedenlerden dolayı İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Karayipler'de ABD'ye istihbarat desteklerini askıya alma kararı verdi. Bu oldukça önemli bir kopuşa işaret ediyordu. Uluslararası arenada kullanılan ve ABD ile İngiltere'nin güçlü bağını anlatan bir terim var: özel ilişki. Bu özel ilişki aslında birbirlerinin siyasi, askeri ve istihbarat konularında beraber hareket etmeleri anlamına geliyor. İşte Keir Starmer aldığı bu kararla bu özel ilişkiyi bozmak pahasına Karayipler'de Trump'la yan yana durmak istemedi. Sadece İngiltere'nin değil, Avrupa'nın geri kalanında da bir hareketlilik vardı. Videodaki kişinin ismi Armin Pepperger. Kendisi dünyanın en büyük silah üreticilerinden olan Alman Rheinmetall şirketinin CEO'su. Şirket, Ukrayna'ya en çok silah, uçak, mühimmat sağlayan üreticilerden birisi. 2024 Temmuz'unda ABD'li istihbarat servisleri Alman mevkidaşlarına bir bilgi verdi. Bu bilgiye göre Rus ajanları yakında Rheinmetall CEO'sunda suikast düzenleyecekti. Almanya'nın güvenlik birimleri aldıkları bu istihbarat sonrası CEO Armin Pepperger için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ama bu olay Almanya'da başka bir tartışmayı başlattı. Çünkü Alman istihbaratı büyük ölçüde ABD'ye bağımlı. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri de durum az çok bu şekilde ilerliyor. Nazi döneminde önemli bir güç olan istihbarat servislerinin işlevi savaş sonunda zayıflatıldı. 1956'da kurulan Alman Dış İstihbarat Servisi BND'ye çok ciddi yasal sınırlamalar getirildi. Ajanların operasyon yapması yasaklandı. Sadece bilgi toplama ve analiz etme yetkisi verildi. Bu nedenle Almanya yıllardır ABD'nin istihbarat ağına güveniyor. Almanya'nın önemli gazetelerinden Bild gizli bir rapor sızdırdı. Bu rapora göre terör tehdidi uyarılarının sadece %2'si Alman istihbarat servisinden geliyor. Geri kalan büyük bölüm ABD kaynaklı. Fakat son yıllarda bu durum Berlin'de rahatsızlık yaratmaya başladı. Özellikle biraz önce bahsettiğim gibi Trump ani kararlarla müttefiklerini cezalandırabiliyor. Ve bu ceza yöntemlerinden birisi olan istihbarat paylaşımını kısıtlama müttefikler için ciddi bir sorun. BND'nin başkanı Sinan Selen ve Almanya şansölyesi Merz bu gidişatı değiştirme konusunda oldukça istekli. Alman parlamentosundaki istihbarat servislerini denetleyen özel komitenin başkanı Mark Heinrichmann konunun aciliyetinden geçenlerde bahsetti. Ona göre istihbarat servislerinin yetkilerini arttırma isteği ABD'den ayrışmak için değil. Ama olur da bir gün bir ABD başkanı Almanya'ya istihbarat desteğini durdurursa hazır olmak istiyorlar. Yani aslında konu yine dönüp dolaşıp videonun başında bahsettiğim Trump-Zelenski atışması ve sonrasında yaşananlara geliyor. Başbakan Merz oldukça kırılgan Alman siyasetinde bu radikal değişikliği yapabilecek mi bilinmez. Ama ülkenin tüm kurumları artık bir şeyin farkında. Onlarca yıldır güvendikleri ABD artık o kadar da kendilerini umursamıyor ve bunu dile getirmekten çekinmiyor. Bu durum sadece Almanya değil, tüm Avrupa devletleri için geçerli. Eylül 2022'de Ukraynalı askerler oldukça önemli bir operasyondaydı. Rusya'nın işgal ettiği bölgelerden bir kısmını almak için harekete geçmişlerdi. Sahadaki askerler, komutanlar, roketler, uçaklar, silahlar, dronlar her şey hazırdı. Tam o anda ekranlar karardı. Cephede askerlerin iletişimi sürdürebilmek için kullandığı uydu internet hizmeti Starlink çalışmıyordu. Ukraynalı askerler panik halindeydi. Çünkü Rus güçlerinden kritik istihbarat bilgisi toplayan dronlarına ulaşılamıyordu. Aynı zamanda uzun menzilli topçu birlikleri de eksik istihbarat nedeniyle hedefleri vurmakta zorlandı. Birkaç küçük başarıya rağmen Ukrayna ordusunun planları çöp oldu. Reuters'ın belirlediğine göre Ukrayna tam Ruslara saldıracakken Kaliforniya'da üst düzey 3 Starlink mühendisine Elon Musk tarafından emir geldi. Musk, Karadeniz'in kuzeyindeki bazı bölgelerde Starlink'in kapsamının kesilmesini söyledi. Mühendisler söyleneni yaptı. Elon Musk aslında Ukrayna-Rusya savaşında açıkça Ukrayna'ya destek veren bir isim. Neden böyle bir karar aldığı meçhul. Bir sivil iş adamının bu kadar önemli bir operasyonda tüm dengeleri değiştirebilme gücü Avrupalıları oldukça korkuttu. Tabii Elon Musk'ın Avrupa ile münasebeti sadece bununla sınırlı değil. Eylül 2025'te 100.000 kadar aşırı sağcı, göçmen ve İslam karşıtı İngiliz Londra'da toplandı. Yürüyüşlerinin onur konuğu ABD'li Elon Musk'tı. Dünyanın en zengin insanı olan Musk, İngiltere'nin doğrudan iç işlerine müdahale etmekten çekinmedi. Avrupa'da aşırı sağcıları alenen destekleyen ABD'li milyarderin mülkünde olan ürünlere bağımlı AB ülkeleri bu duruma bir dur demek için düğmeye bastı. Iris projesi 2022 yılında duyuruldu. 290 uydudan oluşacak olan bu sistem 10 milyar euroya geliştirilecek. Uydular alçak ve orta dünya yörüngesinde çalışarak Avrupa'nın uzaydaki iletişim altyapısı ihtiyacını karşılayacak. Projenin 2030 gibi bitmesi öngörülüyor. Amaçları çok net. Starlink'ten kurtulmak
hiç değilse bağımlılığı azaltmak. Ama mevcut durumda başta Ukrayna ordusu olmak üzere Avrupalı devletlerin hassas iletişim teknolojilerine erişimi Musk'ın iki dudağı arasında bulunuyor. 26 Eylül 2022 gecesi Baltık Denizi'nde tuhaf bir şey oldu. İsveç ve Danimarka açıklarında denizin yüzeyinde geniş gaz kabarcıkları ortaya çıktı. Kısa süre sonra sebep anlaşıldı. Birileri Rusya'dan Almanya'ya gaz taşıyan Nord Stream boru hatlarını suyun 80-90 metre derinliğinde patlatmıştı. Bu hatlar Avrupa'nın en büyük enerji altyapılarından biriydi. Toplam kapasitesi yılda yaklaşık 110 milyar metreküp gazdı. Bu miktar Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşık 1/4'ine denk geliyor. Sabotaj olduğu yapılan araştırmalarla kesinleşti. Patlamadan önce bölgede Rus donanmasına ait bazı gemilerin görüldüğü rapor edilmişti. Ama saldırıyı kimin yaptığı bir türlü kesinleştirilemedi. Rusya saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini inkar etti ve suçu Avrupalılara attı. Her ne kadar suçlu bulunamasa da Avrupa'nın denizin altındaki kritik altyapısının son derece savunmasız olduğu ortaya çıktı. Baltık Denizi'nin tabanında birçok enerji ve internet kablosu bulunuyor. Bu kablolar Avrupa'nın iletişim ve enerji sisteminin büyük bir kısmını taşıyor. 2023'te 2 internet kablosu ve 1 boru hattı daha zarar gördü. Tüm bu gelişmeler Baltık ülkelerini hareket etmeye zorladı. Estonya, Finlandiya, İsveç ve diğer bölge ülkeleri istihbarat paylaşımını arttırdı. Donanmalar ortak devriyeler başlattı ve Baltic Sentry adı verilen yeni bir deniz devriye sistemi kuruldu. Bu sistem deniz altındaki kabloları ve boru hatlarını 24 saat boyunca izliyor. Aynı zamanda deniz altındaki altyapının üzerindeki hareketleri analiz ederek şüpheli faaliyetleri tespit edebiliyor. Finlandiya'da Baltık ülkeleriyle birlikte yeni bir deniz gözetleme merkezi kurma kararı aldı. Trump'ın para vermeyene savunma yok minvalindeki açıklamaları Baltık ülkelerinin askeri ve istihbarat çalışmalarını arttırmasına ve güçlendirmesine neden oldu. Biraz önce bahsettiğim soru onlar için de geçerliydi. Eğer onlarca yıldır güvendiğimiz ABD'nin bizi savunma fikri değişirse ne yapacağız? Bu soru tüm kıtada bir yenilenmeyi ve derin işbirliklerinin başlatılmasını sağladı. Bugünlerde Avrupa bürokrasisindeki herkesin ağzında stratejik özellik kavramı var. Bu terim Avrupa Birliği'nin 2016 küresel strateji belgesinde yer aldı. Avrupa'nın güvenlik ve savunma konularında ABD'ye daha az bağımlı olup özgür ağırlığını arttırmak anlamında kullanılıyor. Fikrin baş savunucusu Fransız Cumhurbaşkanı Macron'du. Üye ülkeler başlangıçta bu konuya çok ilgili değildi. Ama aşırı ABD bağımlılığı ve değişen dünyada geri kalmak hepsinin fikrini değiştirdi. Buradan yola çıkan Avrupa Birliği yeni bir istihbarat birimi kurmaya karar verdi. Amaç 27 ülkenin ulusal istihbarat servislerinden gelen bilgileri tek merkezde toplayıp analiz etmek. Aslında Avrupa'nın birlik olarak buna benzer yapıları var ama daha proaktif çalışan yeni bir sistem kurmak istiyorlar. Fakat bu o kadar da kolay bir şey değil. Çünkü mevcut durumda Avrupa ülkeleri kendi istihbaratını kendisi sağlıyor. Her ne kadar birlik olsalar da istihbarat paylaşımı devletlerin en mahrem operasyonlarından birisi. Yani kimse kimseye tam anlamıyla güvenemiyor. Her ne kadar kısa vadede böyle bir şey gerçekleşir mi bilinmez ama birlikteki ülkelerin böyle bir oluşuma destek vermesi bile ABD'nin güvenilen güvenlik şemsiyesinin delinmeye başladığını bizlere gösteriyor. 2025'in Mayıs ayında Batı Ukrayna'daki Macaristan sınırında ilginç bir olay yaşandı. Ukrayna Güvenlik Servisi bir askeri istihbarat ağını ortaya çıkardığını açıkladı. Ajanlar hava savunma sistemleri, askeri birliklerin konumu ve güvenlik açıkları hakkında bilgi topluyordu. Ajanlara paraları nakit veriliyor ve haberleşmek için özel yazılımlı telefonlar kullanılıyordu. Bunlar bir savaşta olabilecek rutin istihbarat faaliyetleri. İlginç olansa bu ajanların Macaristan vatandaşı olmasıydı. Çünkü Macaristan hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesiydi. Ve Ukrayna ilk kez bir müttefikini ajanlıkla resmi olarak suçluyordu. Budapeşte bu suçlamaları reddetti. Ama kriz hızla büyüdü ve Macaristan 2 Ukraynalı diplomatı sınır dışı etti. Aslında bu olay Avrupa'daki birçok başkent için sürpriz değildi. Çünkü Macaristan uzun süredir Brüksel'de güvenlik açısından sorunlu ülkelerden biri olarak görülüyor. Bunun en önemli nedeni Başbakan Orban'ın Rusya ile kurduğu yakın ilişkiler. 2019'da Macaristan hükümeti Rus bir finans kurumunun merkezinin Budapeşte'ye taşınmasına izin verdi. Asıl sorun Orban'ın bu bankada çalışan kişilere diplomatik dokunulmazlık vermesiydi. Bu durum bu kişilerin tüm denetimlerden sıyrılması anlamına geliyordu. Aynı zamanda Rusya'nın Avrupa'daki en kalabalık diplomatik temsilciliği Macaristan'da bulunuyor. Tüm baskı ve ambargolara rağmen Orban hükümeti 2024'te doğal gazının %74'ünü
petrolünün ise %86'sını Rusya'dan satın aldı. Bazı Macar diplomatların Brüksel'de istihbarat faaliyeti yürüttüğü iddiaları da Avrupa Birliği koridorlarında artık sesli bir şekilde konuşuluyor. İşte tüm bu meseleler Avrupa'yı bir çıkmaza sürüklüyor. Eğer Avrupa bir gün gerçekten ortak bir istihbarat sistemi kurarsa Rusya'ya en yakın duran ülkelerden biri olan Macaristan bu sistemin neresinde duracak? Bu sorunun cevabı henüz kimsede yok. 2015 yılında artan terör saldırıları Fransa'da korku iklimi oluşturmuştu. Stadyumda, restoranda, futbol maçında veya fabrikalarda yaşanan saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Fransız İç İstihbarat Servisi terör saldırılarını önlemek için yeni teknolojiler aramaya başladı. Sonunda çözümü ABD'de buldular. Fransa 2016'da Amerikan teknoloji şirketi Palantir ile anlaşma imzaladı. Palantir'in kuruluş sürecinde CIA'den destek aldığı biliniyor. Peki bu yazılım tam olarak ne yapıyor? Palantir aslında devasa bir veri analiz makinesi. Fransız güvenlik kurumlarının elindeki milyonlarca veriyi tek bir platformda topluyor. Yani sistem teoride Fransa'yı 7 gün 24 saat izleyen dijital bir güvenlik ağı oluşturuyor. Ama sistemin çok temel bir sorunu var. Vatandaşların güvenliğini sağlamak için ülkenin bütün hassas bilgileri ABD'li bir şirkete veriliyor. Ve bu durum tartışmalara neden oluyor. Durumu bir egemenlik problemi olarak gören Fransızlar mevcut konjonktür gereği alternatif arayışına girdi. Kendi ürününü tasarlayacağını açıklayan Fransız hükümeti şu zamana kadar bunu başarabilmiş değil. 2025'te Palantir ile sözleşmesini yeniden uzatan Fransa, sonrasında kendi ayakları üstünde durabilecek bir yazılım geliştirmeyi umuyor. Bugün Avrupa'nın güvenlik sistemi görünmez bir ağın üzerinde duruyor ve bu ağ Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Güçlü müttefiklerinin gölgesinde onlarca yıldır yaşayan Avrupalılar acı da olsa bu rüyadan uyanmaya başladı. Savaşlar, ABD'nin dünyadaki ağırlığının azalması ve ekonomik krizler gibi konular Trump'ın önceliklerini değiştirdi. Artık onun yeni önceliğinde Avrupa'ya çok yer yok. Bu aslında Avrupa ile ilişkileri koparmak anlamına gelmiyor. Ama kıtanın güvenliği için çokça para harcayan ABD artık bunu yapma konusunda istekli değil. Ve tabii kendisinin istediği çerçevenin dışına çıkan hangi ülke olursa olsun sertleşmekten asla çekinmiyor. Buna karşın Avrupa yeniden güç dengelerinde ağırlığını koymak için çabalıyor. İstihbarat alanındaki bağımlılığını azaltmaya çalışsa da uzmanlar bunun kolay bir yol olmadığı görüşünde. Ama daha önce hiç konuşulmayan ya ABD olmazsa mevzusu artık sesli bir şekilde dile getiriliyor. Eğer kendi içindeki sorunları halledip güç birliği oluşturabilirlerse istihbarat alanındaki bağımlılığı konusunda yol almaları mümkün olabilir. Ama her gün değişen uluslararası dengelerde bu yolculuk ne kadar sürer onu kestirmek oldukça zor. Bu dijital çağda dünyayı doğru okumak için Gazete'yi takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Avrupa'daki Amerika güveni yüzlerce Avrupalının öldürülmesine neden oldu. ABD Başkanı 2025'te sinirlenip müttefikleriyle bilgi akışını kesince Rusya yüzlerce Ukraynalıyı öldürdü. Uzun bir süredir Donald Trump elindeki istihbari bilgiyi Avrupalı devletler üzerinde bir sopa olarak kullanıyor.